2022 projesine gittik. Yakın bir zamanda 5 sanatçı arkadaşımız, yani benle birlikte toplam 5 kişi gittik. Ben vokal olarak yer aldım. 18 gün süren bir çalışma kampı gerçekleştirdik. Bunun sonucunda da harika bir performans yaptık ve mutlulukla döndük buraya. Blues Derneği desteğiyle tabii ki çok teşekkür ediyoruz Blues Derneği'ne böyle bir fırsatı bize verdikleri için. 6 ülkeden katılımcı vardı. Almanya, Türkiye, Hollanda, Avusturya, Fransa ve Litvanya'dan. Dans çalışmalarımız, yani herkesin artistik disiplinleri vardı. 3 saat kadar sürüyordu. Dans koçumuz, Avusturya'dan bir dans koçumuz vardı. Birkaç dansla ilgilenen, popping, breakdance, çağdaş danslarla ilgileniyordu daha çok. Birçok farklı alandan da yine başka dansçılar vardı. Keyifli, güzel, yaratıcı süreçler geçirdik. Ben medya katılımcısı olarak gittim. Herkesin bir arada olduğu bir Erasmus Plus projesiydi aslında. Herkes birlikte ilk başta bir çalışmalar yaptı. Herkes birbiriyle ilk günler kaynaştı. Onunla ilgili çalışmalar oldu. Oyunlar oynandı ama oynanan oyunlar bile yaratıcı oyunlardı. Çalışma programımız yoğun geçiyordu genel olarak. Sabahları 8.30'da kahvaltı için kalkıp 9.30'a kadar vaktimizi öyle değerlendirip 9.30'da artistik disiplinler çalışmalarına ağırlık veriyorduk. Sabah vaktimiz bu şekilde geçtikten sonra, öğleden sonra tüm katılımcıların bir arada bulunduğu çalışmalar ağırlık verdik. Onun dışında yoğun geçti çalışma programı genel olarak ama eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Herkesin ortaya fikir atabildiği, özgürce, gerektiği yerlerde koçların müdahalede bulunduğu ama çok da fazla değil. Sonuçta bu bizim ürettiğimiz bir şey olduğu için çok da fazla müdahale etmediler. Çalışma kampı çok iyiydi. Çok, yani kendilerine ait stüdyoları vardı, inanılmaz ekipmanlar vardı. Zaten müzikle uğraştığı zaman ekipmanlar çok önemli olabiliyor. Davul setleri var. Her yerde farklı davul setleri var. Ben davulcu olarak gittiğim için bu çok iyi bir şeydi. Onun haricinde çok güzel yemyeşil bir yerde, sanki böyle şehir hayatından uzak, arabalardan uzak, insanlardan uzak ve koyunlarla birlikte bir şeyler ürettik. Bu çok güzeldi. Daha önce dansla aram olmadığı halde orada birazcık kendimi dans etmeye zorladım. Yapmak istediğim bir şeydi. Onun dışında medyacı arkadaşların da isteği üzerine modellik yaptım. Onun dışında da aslında yani daha önce yapmadığım olarak gördüğüm bütün bu disiplinlerin bir arada bulunup ortaya nasıl bir şey çıkarabileceğini daha önce görmemiştim ve böyle bir projede bulunmamıştım daha önce. Beni en çok etkileyen noktalardan biri o oldu. Daha önce hiç modern dans yapmamıştım, çağdaş danslarla ilgilenmemiştim. Orada da yine break danstan ya da işte popping dedikleri bir danstan, yani birbirimize dans hareketleri öğrettiğimiz, kendi alanlarımızdan çalıştığımız anlar oldu. Hani bu çalışmalar dışında da ana performansta da böyle bluesla aslında modern dans karışımı gibi bir şey ortaya çıkmış oldu. Yine sahnede 4 dakika boyunca aslında sergilediğim bir yine doğaçlama bir performanstı ama daha önce böyle bir performansın içinde de bulunmamıştım. Ve hiç daha önce benim dans edeceğim bir şarkı sıfırdan yazılmamıştı. Bunları izlemek de, yani dansın bunun etrafında oluşması çok keyifli bir süreçti. Daha önce hiç bu kadar artistik disiplinle bir arada çalışmamıştım. Kendim medya alanında bir şeyler yapıyordum ama genel olarak yaptığım şeyler herkesin birlikte olduğu projeler değildi. Sadece genellikle kendi yaptığım projeler oluyordu. Video alanında çalışmayı pek tercih etmiyordum. Ama hep video üzerine bir şeyler yaptım ve orada kendime çok güzel şeyler kattım. Yeni programlar öğrendim. Koçum beni her konuda çok desteklediği için bana yeni şeyler kattı. Yeni hiç çalışmadığım ışık tasarımı ile ilgili çalıştık. Işıkla resimler çizdik. Bir sürü yeni şey denedim. Aslında daha önce yapmadığım spesifik bir şey orada yapmadıysam bile insanlarla iç içe olmayı öğrendim. Burada yaptığımdan çok daha iyiydim. Orada çok daha rahat açıldım insanlar. Belki bu da yemyeşil bir alanda sadece bizim olmamızla alakalı bir şey olabilir. İletişim kurmayı, başka insanlarla, daha yeni tanıştığım insanlarla bir şeyler üretmeyi deneyimlemiş oldum. Bu çok güzel oldu. Hiçbir şarkı yazma girişimim ya da beste yapma, sadece bir kere tamamlayamadığım bir şey olmuştu ama böyle bir şey yapabileceğimi bilmiyordum. Ona da çok da inancım yoktu. Sanki bende yokmuş gibi ama öyle bir şey çıkarttılar ki benden. Yani o bir zorunluluk hissi de değildi. Yani zorundayım, yapmalıyım diye çıkan bayağı içimden gelmesini de sağladılar ve kendi
yarattığımız o sahne için, kendi ürettiğimiz o sahne için ona göre yani fikir alışverişiyle, başka şeylerle bir şarkı yaptım. Tabii ki arkadaşlarım da desteği oldu, özellikle sözde. Sözü birlikte yazdığım arkadaşlarım oldu filan. Ve bir şarkı yazmış oldum, bunu seslendirmiş oldum. Sevgili Hazal çok da güzel dansıyla bunu taçlandırdı bildiğin. Öyle bu ilginç bir deneyimdi çünkü daha önce yapamayacağımı düşündüğüm bir şeydi. Onu gerçekleştirebildiğimi gördüm. Oluyormuş. Projeye Türkiye'den Blues Derneği desteğiyle gittik ve uçak biletimizden, havaalanındaki ihtiyaçlarımızdan, yemeklerimizden bütün ihtiyaçlarımızın karşılandığı bir program oldu. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan. Roots and Roots Experience 2022 bu sanat kampında, bu sanat kampının tarihinde bir blues performans gerçekleştirilmemiş. Bunu biz Blues Derneği ile oraya bu blues'u biz götürdük ve bununla hakikaten çok gurur duyuyorum. Yani bunu oraya götürdüğümüz, bunun onlar için bir ilki olması bizim için de çok gurur vericiydi. Gitmeden önce de bizi konuyla ilgili çok güzel bilgilendirdiler. Oradayken de desteklerini hiç esirgemediler. Hep arayıp sordular ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl gidiyor, bir problem var mı diye. Döndüğümüzde de gelip yine bunun üzerine işte nasıl etkileri, faydaları oldu. Bunları konuştuk. Bu süreci çok güzel yönettiler. O yüzden Blues Derneği'ne çok teşekkürler, iyi ki varlar. Bizi böyle bir projenin içinde yer almamızı sağladıkları için çok mutluyum. Her gencin böyle bir şeyi yaşaması gerektiğini düşünüyorlar ve bizi de böyle bir projeye gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Derneğine çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu kadar güzel bir fırsatı bize sunduğu için.